Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar tabii bazen video aralarında uzamalar oluyor ama ben de mümkün olduğu kadar yani normal reel hayatın bana müsaade ettiği kadar karşınızda olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tabii bu arada sorular geliyor sizlerden. Sağ olun, var olun. Mümkün olduğu kadar Top Eleven'a, Nordeus'a aktarmasını istediğiniz konular oluyor, aktarılmasını istediğiniz konular oluyor. Ben de bunu elimden geldiğince aktarıyorum. Oradan gelen cevapları da gerek kanalımız içindeki topluluk notumda, gerekse Facebook'taki sayfamda sizlerle paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aslında, belli bariz bir konu değil de, eee, bir güncelleme ile beraber, oyuna katılan bir, ne diyeyim, nasıl söyleyeyim, oyuncu kademelerle ilgili, sohbet etmek istiyorum ve ondan sonra da zaten, anlık, durumumuzu da takımımızın durumunu da paylaşarak videoyu kapatacağım değerli arkadaşlar. Şimdi, biliyorsunuz eskiden, yani daha doğrusu kısa zaman evveline kadar 180, overall'a en az ulaşması lazımdı oyuncuların. Dolayısıyla, tabii takımlar arasında, yani bunu yapabilen takımlarla yapamayan takımlar arasında bir hayli, mesafe, makas açılmıştı. Dolayısıyla ben, çok samimi olarak bunu söylüyorum. 3D'ye geçişi bir yana bırakırsak son zamanların en iyi güncellemelerinden bir tanesi veya hatta ve hatta en iyisi de diyebilirim, en iyi güncellemesi de diyebilirim. Yani bu oyuncu kademelerini 180'e, gerek duymadan nadirle başlayan, şekilde kademe kademe arttırmak mümkün oluyor. Ha, şimdi normal bizim gibi takımlarda, yani normal, takımlarda diyeyim daha doğrusu, artık, oyuncularda nadir, elit, müthiş gibi, kademeler oyunculara rastlamakta mümkün olabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi zaten her gün biliyorsunuz, bir tane, burada ücretsiz olarak edindiğimiz bir drag balımız var. Bunu her gün, zaten kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Aslında, bu kademelere en rahat ulaşmak için de kupa sınavları etkinliği var ve bundan sonra zaten, bu yani oturduğunu düşünüyorum. Bundan sonra kupa sınavları etkinliğinin de her sezon devam edeceğini, tahmin ediyorum ki öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla en, rahat ulaşılabilecek, yani top veya toplarla, takımınızdaki oyuncuları yükseltebileceğiniz, puanları elde edebileceğiniz en güzel şey kupa sınavları olacak. O da biliyorsunuz kademe kademe, her kademede, işte, alabildiğiniz kadar, rakiplere üstünlük sağlayabildiğiniz kadar puanlar topluyorsunuz. Dolayısıyla esas aslında bizim, yani özel sponsorlukta da var. Tabii ki özel sponsorlukta da var ama, en rahat toplayabileceğiniz şey kupa sınavları etkinliği arkadaşlar. Her sezon devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle bir kadromuza bir bakalım. Pardon, kadroya bir geçelim değerli arkadaşlarım. Ben, 2 tane, 4 oyuncumu yaptım. Gördüğünüz gibi kupa sınavları etkinliğinden, 4 oyuncumu gördüğünüz şekilde yaptım. Yani bunu normal şartlarda bizim eski sistemde yapma şansımız yoktu. Yani bizim gibi takımların bunu yapma şansı yoktu ama, bu yeni güncellemeyle beraber bize bu imkânı vermiş oldular. Ha, şimdi, 1-2 arkadaşımızdan bana bazı sorular geldi. "Abi hangisine vermeliyiz?" Arkadaşlar, mümkün olduğu kadar, genç oyuncunuza verin. Yani yaşı belli yaşın üstünde olmayan oyuncularınıza verirseniz en fazla 22, 23, 24 gibi, hani, o yaşa kadar, oyuncularınıza verirseniz çünkü oyuncuların size hizmet etme süresi, takımda kalma süresi daha uzun olacağı için dolayısıyla, bu şeyden faydalanma şansı daha fazla olacaktır. Ha, yaşı ileri oyuncular çok çok iyidir. Yani çok,
müthiş, şekilde size fayda sağlıyordur. Belki onları da verebilirsiniz. Çünkü her sezon artık bundan sonra, tahmin ederim ki her sezon, bu kupa sınavları etkinliğiyle oradan toplar toplayabileceksiniz. Özel sponsordan toplayabileceksiniz. Günlük gelen, ücretsiz, topla puanlar toplayabileceksiniz. Dolayısıyla oradan gelecek olan, şeyleri de orada, kullanma şansınızı elde edeceksiniz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi, bence güzel bir uygulama olduğunu da baştan, söylüyorum. Bunu da açık söyleyeyim. Şimdi değerli arkadaşlar hemen şu puan durumumuza şöyle bir bakalım. Lider durumdayız. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz ligde değerli arkadaşlar. Her şey iyi gidiyor şu an için. Herhangi bir, sıkıntı yok diyelim. Tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde, daha doğrusu Elit Lig'de diyelim, rakibimizi bekliyoruz. Bu 2 rakipten bir tanesi bizim son 16'daki rakibimiz olacak. Finalde de yine, finaldeyiz değerli arkadaşlar ama şu, hakikaten şu karşılaşmayı, gerçekten zorlanarak geçirdik. Tebrik ediyorum. Yani ki rakip, bakın bizden, bir hayli düşüktü. Aslında bu 118 civarında, 111 değil. Çünkü baktığınız zaman, eee, son maçta da 3 tane kırmızı kartlı oyuncusu vardı. Göremedim şu anda. Evet, y y 118 civarındaydı ben en son baktığımda ama 111 gösteriyor. Neyse, yani buna rağmen gerçekten, ilk maç bir duran toptan gol atabildik. Daha sonrasında, bugün, daha doğrusu videonun çıkmasına göre, geçen gün olacak. Dolayısıyla burada çok güzel bir karşılaşma oynadık. Rakip inanılmaz derecede, zorluk çıkardı. Oyundaydı zaten. Tebrik ediyorum ve finale kaldık. Bakalım. Zaten sezon sonunda inşallah bir, yine bir video yaparsak, genel durumumuzla alakalı bir video yaparsak orada da bunu paylaşacağımızı belirtmek istiyorum. Drogba uygulamasını, ben hakikaten, zamanınız olursa kupa sınavları, etkinliğine muhakkak katılın ve oradan, mümkün olduğu kadar puan ya da puanlar toplayacak topları elde edebilirseniz büyük bir fayda olacak takımlar için diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.